Selamlar arkadaşlar, ben Retorik. Bugün sizlerle birlikte 2026'da çıkacak oyunları en az beklediğimden en çok beklediğime göre sıralayacağım. Ve bu listede eminim ki hiç daha önce duymadığınız oyunlar da olacak. Hadi şimdi listeye geçelim. 32. sıramızdaki oyun Witchspear. Witchspear ne diyecek olursanız aslında bir cadısınız ve açık dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Açıkçası pek böyle cadılıkla, büyüyle falan aram olmasa da hayatta kalma türü ülkemizde sevildiği için ve çok fazla böyle büyüyle ilgili en son çıkan oyun herhalde Hogwarts Legacy falandı yani. Ondan sonra bilmiyorum. Başka büyülü bir oyun çıktı mı? Ama bu hem ülkemize sevilen hayatta kalmayı bir de o büyüyü birleştiriyor ve karşınızda Witchspear. 31. sıramızda Wastelanders var. Wastelanders da bir hayatta kalma oyunu ama bu cowboy türüne geçiyor. Zaten Red Dead Redemption ülkemizde çok sevilen, yani dünyada da çok seviliyor ama ülkemizde de aşırı sevilen bir oyun olduğu için ve bunu hayatta kalma, vahşi batıyla, cowboylukla birleştirildiği için bence bu oyunu da sevecekler çıkabilir. Konsept olarak güzel. 30. sıradaki oyunumuz Engine Fall. Biliyorsunuz Ark Raiders çıktı ve kasıp kavurdu. Hatta bir tane ödül de aldı. Ben çok extraction shooter oyunları sevmediğim için beni pek çekmedi ama oyun güzeldi. Yani baktığım zaman evet güzel ama benlik değil oldum oyunu oynarken. Engine Fall'da yine bir extraction shooter oyunu. Farkı ne dersiniz? Bir trendesiniz. Yani bir trende arka vagonlardan başlayıp ileri vagonlara kadar gidip bir yandan o vagonun içinde hayatta kalmaya çalışıp geçici base'ler yapıp rastgele base'ler yapıp başka base'leri raidlerken bir yandan da vagon vagon ilerleyip daha iyi loot'lara ulaşmaya çalıştınız ve extraction yapmak için de kendi vagonunuza, kendi treninize atlayıp daha büyük trenlere ilerlediğiniz bir oyun. Güzel duruyor. Mantık olarak bence gayet iyi duruyor. Ama bilmiyorum tabii teknik olarak nasıl bir başarıya sahip olacak. Yani optimizasyon nasıl olacak, hilelerle nasıl yapacak. Ama konsept olarak baktığımız zaman gayet iyi bir oyun gibi gözüküyor. Ve 29. sıramızda Halfsword var. Bu oyunu muhtemelen görmüşsünüzdür. Instagram'da falan böyle kesitlerini görmüşsünüzdür. Böyle karakterin biraz daha fiziksel olarak kontrolleri zor olan, kılıcınızı, baltanızı savurarak karşıdakiyle birebir duellolara attığınız ama fizik mekanikleriyle hem komik hem zorlu anlar yaşatabilecek bir oyun ve bu da 2026'da geliyormuş. 28. sıramızda Stupid Never Dies var. Açıkçası hack and slash severim ama çok büyük bir fan olmadığım için bunun sırası bu kadar aşağılarda aslında hiç de almayacak. Ama görsel olarak baktığın zaman çizim tarzı, karakterlerin duruşu falan hoşuma gitti. Bakılabilecek bir oyun buluyordu ama hack and slash'te çok fazla aram olmadığı için listenin aşağılarında kaldı. 27 numarada My Winter Car var. Biliyorsunuz zaten My Summer Car yani ülkemizde çok sevilen bir oyun. Neredeyse herkesin Steam hesabında olan ve herkes işte uğraşıp bir şekilde motorunu birleştirip arabayı kontağını çevirdiğinde o çalışmaması niye çalışmıyor, niye etmiyor, onunla uğraş, sonra arabayla markete git bir şeyler al falan filan, yani bu curcuna aşırı sevilmişti. Bunun şimdi My Winter Car'lısı geliyor, devam oyunu. Bu normalde baktığınız zaman 2025 Aralık olarak gözüküyor. Evet ama 2026'ya gireceğiz ve oyunun hala net çıkış tarihi olmadığı için ben bunu direkt düz kafamda 2026'ya attım. 26. sıradaki oyunumuzda High on Life 2. Biliyorsunuz biri yapılırken Rick and Morty'nin yapımcısı yapıyor falan gibisinden bir sürü reklamları vardı. Yani Rick and Morty'nin mizahından sıkılmış bir insan olarak o oyunu da pek çekmemişti beni. O oyunun mizahı, türü falan beni pek çekmemişti. O yüzden çok sevmemiştim. Ama o seslendirmem ve bu oyun şirketinin kurucusu Justin oluşan davalardan dolayı istifa ettiği için artık silahların seslendirmeni de değişti. Yine mizahi yönünü koruyacaklar ama muhtemelen o adamın mizahını devam ettirmeyecekleri için biraz aşağılardan da olsa listeye girdi. 25. sıradaki oyunumuz Gelibolu. Bilmeyenleriniz olabilir. World War 1 Game Series diye bir seri var. Yani 1. Dünya Savaşı'ndaki farklı cepheleri oyunları çeviriyorlar ve yeni oyunları da Gelibolu olacak. Bu Gelibolu oyununda Osmanlı olarak, yani Osmanlı askerleri olarak, hatta fragmanında da Atatürk'ün göründüğü bir sahne vardı ve oyunda aynı zamanda Türkçe seslendirme ve Türkçe arayüz de olacak. Ben pek 1. Dünya Savaşı konseptli oyunları sevmiyorum. O yüzden listede aşağıda ama kesinlikle bakılabilecek bir oyun. 24. sıramızda Marvel's Wolverine var. Bu niye bu kadar aşağı derseniz aslında bu oyunu çok bekliyorum. Yani bu oyunu oynamayı çok isterdim fakat benim bir PlayStation 5'im yok. PlayStation 5'im olmadığı için bu oyunu muhtemelen oynayamayacağım ben. Sırf bu oyun için de PlayStation 5 almayı da düşünmüyorum. Yakın zamanda bir PlayStation 5 alma planım da yok. O yüzden bu Wolverine'i ne kadar çok beklesem de oynayamayacağım için listenin aşağılarında oldu. Listemizin 23. sırasında da Vanderburg var. Vanderburg tam bir mobil oyunların böyle aşırı yalan reklamları olur ya. İşte küçük bir tanksın, büyük bir tankı öldürüyorsun, onun eşyalarını alıp daha da büyük oluyorsun. Tam onun gerçekleştirilmiş versiyonu. Roguelike aslında Vampire Survivals'a benziyor ama öldürdüğünüz düşmanlardan seviye atlayarak kalenizi büyütüyorsunuz, ayaklarını değiştirebiliyorsunuz, daha robotik yapabiliyorsunuz veya
İşte daha tankımsı yapabiliyorsunuz. Üstündeki topları falan değiştirebiliyorsunuz. Görsel olarak da çok iyi duruyor. İyi bir roguelike olarak da duruyor. Umarım güzel bir roguelike oyun olur yani. 22. sıramızda da Lego Batman Legacy of the Dark Knight var. Ya aslında Lego oyunları da çok seven bir insanım ama bilmiyorum, bu oyuna baktığım zaman globaldeki gibi böyle hype'lanıp müthiş bir oyun geliyor falan kadar olmadım. Yani beklediğim bir oyun oldu ama o kadar da olmadı. O yüzden 22. sıradan aldım. 21. sıramızda da Pragmata var. Pragmata çok kötü bir oyun olacağını zannetmiyorum. Ama ben neredeyse hiç beklemiyorum. Yani normalde bunu listenin daha aşağılarına koyabilirdim ama bu oyunu Paris Game Week'te denediğim için ve biraz ne olacağını bildiğim için yani o kadar da kötü değil. Sadece ben sevmeyeceğim ama güzel bir oyun olacak gibi. Hikayesi falan güzel olabilir ama işte oyun biraz hızlı sıkıcılaşacakmış gibi geliyor bana. O yüzden bu da listenin aşağılarında bulundu. 20. sıramızda Pon var. Pon'u muhtemelen görmüşsünüzdür. Özellikle Instagram'da falan bayağı klipleri çıktı. Ve oyun bir copyright sıkıntısı da geçirdi. Aslında oyunun mantığı şu. Biliyorsunuz Batman suçluları karanlıkların içerisinden tek tek avlayıp etkisiz hale getiriyor ya. Arkham oyunlarındaki bir Batman değiliz de oradaki suçlular gibiyiz. Hani bir objektifimiz var. O objektifi yaparken Batman'e yakalanmadan bu işimizi halletmeye çalışıyoruz. O yüzden bazı copyright sıkıntıları yaşadı. Çünkü Batman'i falan direkt kullanamayacakları için. Ama bir şekilde atlattılar sanırım. 2026'da çıkacak gibi gözüküyor. Umarım çıkar. Çünkü bayağı korkunç duruyor. Yani Batman'in sizi yakaladığı, karanlığın içine tak diye sizi çektiği falan bir oyun. Hem ürkütücü duruyor hem de eğlenceli duruyor. 19. oyunda Star Rapture. Umarım bu oyunun ismini doğru söylemişim. Bu oyun ne derseniz Satisfactory veya Factory'yi biliyorsanız bu oyun o ikisinin karışımı. Eğer yok onları da bilmiyorum derseniz bu oyun bir fabrika yapma oyunu. Yani fabrikanızı yapıyorsunuz, verimliliğini artırıyorsunuz, bir dünyayı koca bir fabrikaya çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız fabrikayı hem verimliliğini arttırmaya çalışırken, düzenli bir şekilde çalıştırmaya çalışırken bir yandan da uzaylı düşmanlara karşı savunuyorsunuz. Bunun için de silah upgrade'leri yapıyorsunuz, fabrikanızın etrafına güçlendirmeler yapıyorsunuz. Aslında işte Satisfactory ve Factory'nin birleşim dememiz sebebi de bu. Bir yandan oyunun sanki böyle mizahi bir yönü de var gibi. O yüzden bu iki oyundan birini oynadıysanız ve sevdiyseniz bu oyuna da kesinlikle bir bakın derim. Zaten 6 Ocak'ta da çıkıyormuş. Sıradaki ve 18. oyunumuz Reanimal. Reanimal'ın özelliği şu: Little Nightmares 1 ve 2'yi yapan ekip bu yapıyor bu oyunu. İnanılmaz duruyor. İnanılmaz durmasının yanında bu oyunu da Gamescom'da ben denemiştim. Orada da gerçekten güzel. Bayağı gergin bir oyundu. Atmosferi falan çok güzeldi. Reanimal ise direkt 1 ve 2'yi yapan insanlar tarafından gelişiyor. Aslında yani Little Nightmares'in ruhani bir devamı. Yine aynı konsept. Çok benzer gözüküyorlar. Hatta baktığınızda karıştırabilirsiniz. Ama atmosferi, ses tasarımı falan, görselliği çok güzel. O yüzden bu oyunda çıktığında bir bakmayı düşünüyorum. 17. oyunumuz Subnautica 2. Yani ben Subnautica 1'i bitiremedim. Çünkü çok korktum. Tam bir deniz korkum yok. Benim biraz da bilinmez olan şeyden korkma şeyim var ve denize baktığınız zaman o derinliğin dibini göremiyorsunuz ya. O çok korkutucu ve bir yerde elmas bulmamı falan istiyordu. O yüzden bir adaya gitmiştim ve o adadan geri dönemedim. Çünkü garip sesler geliyordu. Ürktüm, oyunu kapattım ve bir daha başına dönmedim oyunun. İlk oyunu bitirememiştim. Zaten Below Zero'yu da hiç merak etmedim ama ikinci oyun arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz co-op bir oyun olduğu için bununla daha rahat alışabileceğimi düşünüyorum. En azından yanında birisiyle birlikte korkabilirim. 16. sıradaki oyunumuz Directive 8020. Bu oyunu yapan stüdyo Until Dawn'u da yapmıştı. Yani anlayacağınız, seçimlerinizde hikaye yön verebileceğiniz bir korku oyunu. Until Dawn'u sevsem de sonraki çıkarttıkları oyunları hiç sevmedim ama bu oyun benim ilgimi çekti çünkü uzayda geçiyor, bir yaratık var ve yaratık şekil değiştirerek farklı insanların formuna girebiliyor. Siz de seçimlerinizde bu kim, aman yanlış kişiyi öldürmeyelim, yaratığı bulalım. Aslında biraz Among Us'lık falan da var ve uzay aynı zamanda bir yaratık da geçtiği için Alien da kafamda canlandırdı. Alien'daki yaratık ne kadar şekil değiştirmeyen bir şey olsa da uzay bir yaratık var, bir gerilim var. Tema olarak benzediği için bu oyunu o yüzden ayrı bir sevdim. 15. sıramızda Tides of Tomorrow var. Bu oyunda Road 96'yı yapan stüdyo tarafından yapılıyor. Road 96 idi sanırım. Road 96'yı oynamamıştım bu arada. Çok ilgimi çekmemişti ama bu oyuna baktığım zaman böyle sularla kaplı bir şehirde böyle seçimler yaptığınız, böyle teknenizle aksiyonlara girdiğiniz bir oyun olduğunu görünce görsel olarak ilgimi çekti. O yüzden listeme aldım. 14. sıramızda Restore Chill Electronic Repairs var. Bu oyunda aşırı tatlı duruyor. Yani dükkanımızda oturuyoruz. İnsanlar geliyor. Bize bozuk elektronik eşyalarını veriyorlar. Atari'dir, PSP'dir, kaset çalarları, bunları veriyorlar. Ve biz de onları güzel görsellikte tamir ediyoruz. Aslında ismi çok güzel açıklıyor. Chill Electronic Repairs yani. Böyle sakin sakin dükkanınıza müşteriler gelecek. Siz onların eşyalarını tamir edeceksiniz ve paranızı böylece kazanacaksınız.
Çok tatlı bir oyuna benziyor bu da. Bir sonraki oyunumuz 13. sırada da Vampires Bloodlord Rising var. Bloodlord Rising demek çok zor. Vampir temasını seviyorsunuz, hayatta kalma temasını seviyorsunuz. Bu oyun tam sizin için. V-Rising ile Palworld'u birleştirmişler gibi bir teması var. Çünkü bir yandan vampirsiniz, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, güçlenmeye çalışıyorsunuz. Tekrardan o topraklardaki hakimiyetinizi geri kazanmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yakaladığınız insanları köleniz yapıp onları sizin yerinize çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden böyle vampir temasıyla aranız varsa, hayatta kalmayla aranız varsa veya V-Rising'i, Palworld'u beğendiyseniz bu oyunu da sevebilirsiniz. 12. sıramızda Ontos var. Ontos ilk fragmanını gördüğüm an bu oyun çok Soma havası veriyor yani. Kim bunu yaptıysa Soma'dan ilham almıştır dedim. Ve oyunu zaten Soma'yı yapanlar yapıyormuş. Soma da benim ilk oynadığım korku oyunlarından biri. Ben korku oyunlarından korkuyorum normal olarak. Ama yani bu oynanamayacak seviyeye kadar yani. Bir noktada daralıyorum ve oyundan çıkıyorum geri dönmemek üzerine. Soma'dan da maalesef daralıp çıktım. Bir daha geri dönemedim. Ama Soma oynarken beni hikayesi olarak içine çeken, oynanışı olarak içine çeken çok güzel bir oyundu. O yüzden Ontos'u gördüğüm zaman o Soma'daki heyecanım beni tekrardan kapladı. Korku oyunu oynarken artık daha fazla korku oyunu oynamaya başladığım için, biraz daha alıştığım için yine çok korkuyorum. Ama yine de alışıyorum. Biraz daha bit sonuna kadar en azından gidebiliyorum. O yüzden Soma'dan farklı olarak Ontos çıktığında muhtemelen bitiririm bu oyunu. 11. oyunumuz Phantom Blade Zero. Yani bu oyunu ilk gördüğüm zaman o kadar iyi olmaz herhalde falan diye düşünüyordum. Çünkü tamamen sinematik ve aşırı iyi kombatı olduğu için o kadar iyi durmaz diye düşünüyordum. Ama son zamanlarda oyunun çıkışına yaklaştıkça özellikle artan bu oynanış fragmanları, demosunu oynayan insanların yorumlarıyla birlikte gitgide listemin üst sıralarına yer aldı ve şu anda da buraya kadar geldi. İleriki dönemlerde ilk 10'a da girebilir yani. Evet, ilk 10'a geldik. 10. sıramızda Crimson Desert var. Aslında şöyle baktığım zaman Phantom Blade Crimson Desert'tan daha iyi gibi gözüküyor. O zaman diyeceksiniz ki niye onu 10'a koymadın? Çünkü Crimson Desert'ın Gamescom'da ben demosunu oynadım. Yani teknik olarak ne oynayacağımı biliyorum. Oynadığım şeyden de memnun kaldığım için Phantom Blade'in bir üstüne geçti. Eğer Phantom Blade'in demosunu oynasaydım ve beğenseydim kesinlikle Phantom Blade 10'da olurdu. Bu 9'da olurdu. Pardon, bu 11'de olurdu. Ama şimdilik bir tanesinin demosunu oynadığım için ve nasıl bir deneyim olduğunu böyle biraz tahmin edebildiğim için Crimson Desert onun üstünde oldu. 9. sıramızda New Valis var. New Valis ne derseniz Cloudpunk'ı yapan ekiple aynı ekip yapıyor. Peki neden bu oyun 9. sırada diye sorarsanız da ben Cyberpunk evrenleri çok seviyorum. Bayılıyorum. Cyberpunk evrenleri de deliriyorum. Yani en kötü Cyberpunk evreni bile olsa girip oynuyorum. Çok seviyorum Cyberpunk evrenlerini. Bu oyunda Cyberpunk evreninde geçen bir Sims olarak düşünün. Yani Sims kadar detaylı olmayabilir ama bir hayat simülasyonu. Karakterinizi yapıyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz, kendinize bir iş bakıyorsunuz ya da kendi işinizi kurmaya çalışıyorsunuz. Yani cyberpunk bir dünyada kendi hayatınızı geçindirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden bu oyun 9. sırada ve bu oyun aslında çok önceden duyurulmuştu. Bu yıl gelecek, bu yıl gelemedi, önümüzdeki yıl gelecek, önümüzdeki yıl gelemedi, önümüzdeki yıl gelecek falan diye 2026'ya kadar bu oyun sürüklendi. Umarım bu oyun 2026'da çıkar. Umarım 2027'de ertelenmez ve güzel çıkar. Güzel çıkacaksa 2026'da çıksın. Kötü çıkacaksa tamam hadi 2026. 7'ye ertelenebilir o zaman. 8'de Displaced var. Bu da aslında bir stüdyonun yeni oyunu. Bu stüdyo öncesinde Dismantle yapmıştı. O da aslında Souls-like bir hayatta kalma oyunuydu. Etraftaki cisimleri kırarak kendinize yeni itemler yapıyordunuz. Kendinizi öyle geliştiriyordunuz ve oyunda ilerliyordunuz. Etraftaki çoğu şey kırılabilirdi. O yüzden haritayı neredeyse düzleyebilecek bir noktaya falan da gelebiliyordunuz. Aynı mantık, aynı şekilde Souls ögeleri kısılmış. Hayatta kalma ögeleri daha baskın ve arkadaşlarınızla co-op oynayabileceğiniz bir oyuna dönüştürülmüş. Ben Dismantle'ı çok sevdiğim için Displaced'e bayılacağımı düşünüyorum. O yüzden listemize 8. sıradan girdi. 7. sıramızda da Forza Horizon 6 var. Yani Horizon serisini 4'ten beri oynuyorum. Keyifli de oynuyorum. Aslında çıtır çerez. Bilgisayarınızda duruyor. Arada kafa dağıtmak için giriyorsunuz. 2 araba kullanıyorsunuz. Yeni arabalar seçiyorsunuz. O güzel açık dünyada, güzel görselliklerle birlikte, iyi arabalarla birlikte takılıyorsunuz ya. Bir de Japonya'da geçecek. Deme keyfime. 6. sıramızda Resident Evil Requiem var. Yani bu oyun ilk duyurulduğundan beri aslında çok bekliyordum. Ama ilk 5'ime girememesinin sebebi demosunun o kadar güzel olmaması. Yani demosu pek bir şey göstermiyor. Beni oyuna karşı ekstra bir hype katmadı yani bana. Oyun ilk çıktığından beri aynı beklentide bekliyorum oyunu. Demo bunu ne arttırdı ne eksiltti. O yüzden 6'da ilk 5'ime o yüzden giremedim. Ama oyun çıktığı zaman keyifli oynayacağım yani. Hatta bir incelemesi de gelir. 5. sıramızda daha önce
ismini bile duymadığım, Paris Gaming'de demosunu oynayarak öğrendiğim Onimusha Way of Sword var. Dediğim gibi ben bu oyunun önceki oyunlarını hiç bilmiyordum. Meğersem bayağı bilinen de bir seriymiş aslında. Galiba Türkiye'de biraz az bilinen bir seri olarak kalmış. Ama Paris Gaming'de bunun demosunu oynadığım zaman, ki onun da bir vlogu var. Kartlardan izleyebilirsiniz. Orada da anlatmıştım bol bol oyunu. Orada oynadığım zaman ben oyuna bayıldım ve direkt ilk 5'ime girdi yani. 5'ten de olsa ilk 5'ime girdi. Kesinlikle bu oyun çıkınca da oynayacağım. Bunun da incelemesi gelir. İlk 5'e girdik ve 4. sıradaki oyunumuz GTA 6. GTA 6 4. sırada mı? Hepiniz 1'de olmasını bekliyordunuz değil mi? Hayır. Niye derseniz de aslında çıkıntılık yapmak için değil. Yani GTA 6 hepimiz çok bekliyoruz, evet. Ama yani bu oyunun gerçekten kötü çıkacağına inanan var mı? Yani gerçekçi düşünelim. Optimizasyon sıkıntısı yaşasa bile Cyberpunk gibi oynanmayacak bir seviyede Rockstar'ın bunun çıkmasına izin vereceğini zannetmiyorum. Yani yaşanabilir mi? Yaşanabilir ama dediğim gibi Rockstar'ın buna izin vereceğini zannetmiyorum. Belli bir kalite standartının üstünde olacağı kesin. Hepimiz çıkınca oynayacağız. Muhtemelen deliler gibi beğeneceğiz. Oyun sektörünü sallayacak, rekorlar kıracak, satış rekorları kıracak bir oyun olacak. Eminiz buna. Ama yani oturduğum yerden de ağzımdan salyalar çıkarak beklemiyorum. Yani GTA 6 çıksın da oynayalım, GTA 6 çıksın da oynayalım gibisinden titremiyorum oturduğum yerde. Hatta yani bir kere daha ertelenirse tamam abi ertelensin, iyi çıksın da oynarız sonuçta. Yani muhtemelen GTA 6'yı da 15 yıl falan oynarız online sayesinde. O yüzden GTA 6'ya karşı biraz daha böyle sakin bir bekleyişim var. Aşırı böyle hype'lı bir bekleyişim yok. O yüzden de listeye 4. sıradan girdim. Şimdi geldik ilk 3'e. Diyebilirsiniz ki bu ilk 3 oyun ne ki sen GTA 6'dan daha çok bekliyorsunuz. O yüzden hemen vakit kaybetmeden geçelim. 3. oyunumuz 007 First Light. Abi bu oyunu ilk gördüğüm andan beri heyecanla bekliyorum. Az önce dedim ya GTA 6'yı ağzımdan salyalar çıkarak beklemiyorum. Bu oyunu öyle bekliyorum. Bu oyunun ilk fragmanı duyurulduğu zaman yani cidden heyecanlandım. Cidden heyecanla telefondan gördüm. Dedim ki bu fragmanı telefondan izleyemem. Hemen bilgisayara geçtim. Ben James Bond'a bayılıyorum. Filmlerini izledim, kitaplarını okudum. O karizmatik ajan tarzını çok seviyorum ve bunun oyun olmasını ve IO Interactive tarafından yapılması konusunda da aşırı heyecanlıyım. Çünkü gerçekten bir James Bond oyununu IO Interactive'den daha iyi yapabilecek bir stüdyo varsa o da Rockstar'dır ki onlar da diyor ki biz bir casusluk oyunu yapmayı denedik ve olmadı diyorlar. Onlar yapamadıysa IO Interactive yapar. Çünkü farklı seçimlerle objektife yaklaşabileceğiniz zaten bir oyunları var. Hitman. Hitman'e casusluk ve daha bir storyline eklediğin zaman oldu sana James Bond yani. O yüzden James Bond'a karşı aşırı bir beklentim var. O da çıkar çıkmaz zaten oynayacağım. Onun da incelemesi gelecek. Umarım beni üzmez yani. James Bond'a karşı çok hype'lıyım. 2. sıradaki oyunumuz yani hangisini 2'ye hangisini 3'e koymak çok zorlandım bunları yaparken. 2. sıradaki oyunumuzda Control Resonant. Abi normalde ben bu yıl deliler gibi First Light'ı bekliyorum. İşte First Light. 2026 için en çok beklediğim oyunlardan biri First Light. Ama yılın sonunda o bomba vuruldu ve Kontrol Resonant duyuldu ya. Abi delirdim. Yemin ediyorum o canlı yayında ayağa kalktım, sıçradım. Neden derseniz ben Emily'yi sevmemin yanında kontrol ve kontrolle birlikte yapılan evreni çok seviyorum. Biliyorum kontroldeki o hikaye anlatıcı kimse tarafından sevilmedi ama ben kontroldeki bütün dosyaları buldum, okudum, bütün videoları izledim, bütün kasetleri dinledim. Yani o evrene bayılıyorum. Özellikle Alan Wake 2 ile o evreni biraz daha genişletmiş olmalarını da bayılıyorum. Alan Wake 2'yi de çok sevdim ama kontrol o güç fantezisi, uçma, deş atma, etraftan eşyaları fırlatma falan o güç fantezisini acayip iyi yaşatan bir oyun. Acayip iyi hissettiren bir oyun. Ve Alan Wake 2 ile hikaye anlatıcılığı problemini de bence yıktılar. Çok iyi bir hikaye anlatıcılığı vardı Alan Wake 2'de. Şimdi kontroldeki o aksiyonla Alan Wake'deki o hikaye anlatıcılığını birleştir. Umarım Kontrol Resonant böyle bir oyun olur. Fragmanı çok güzel duruyordu. Dylan'la falan oynuyoruz. Bu oyuna çıktığında kesin oynayacağım. Kesin de incelemesini çekerim. Hatta belki bu oyun çıkmadan önce kontrol evreninde neler oluyor diye hikayelerini de Alan Wake 2'nin ve kontrolün hikayelerini de çekerim. Eğer istiyorsanız siz de yorumlara yazın. Ve geldik birinci oyuna. 2026'da en çok beklediğim oyun. GTA 6'dan da, First Light'tan da, kontrolden de çok beklediğim o oyun. Anomaly President. O bu oyunu ilk gördüğümden beri delirdim. Abi böyle bir oyun dünyada gerçek olmaz. Çıksın da oynayayım diye yerimde çıldırıyorum resmen. Sabahları seçim yarışına girip akşamları kötüleri dövmek işte bu be. Bu oyunu oynamak istiyorum. Enes abi ne olur şu oyunu çıkart da bir an önce oynayalım. Evet bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.